fıtı fıtı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'dan almış olduğum Arpenaz 3 Fresh and Black çadırın tanıtımını yapacağım size. Çadırımız 3 kişilik olarak satılan bir çadır ama bildiğiniz üzere çadırlarda her ne kadar 3 kişilik denilse bile genelde 2 kişi için daha konforlu oluyor. Biz de 2 kişi kullanmak için bu çadırı tercih ettik. Çadırı tercih etme sebeplerimden bahsedeceğim. Öncelikle ölçülerini size göstermek istiyorum. Çadırımızın 190'a 200 santimetre bir taban genişliği var ve 120 santimetre bir yüksekliği var. Yani kurulmuş haliyle 190'a 200 santimetre taban genişliği ve aynı zamanda 120 santimetre bir yüksekliği var. Kurulmadan önce ise çadırımız kapalı haliyle, yani şu an elimde tuttuğum haliyle 57 santimetreye 16 santimetreye 16 santimetre. Çok fazla bir yer tutmuyor. 3.2 kilogramda ağırlığı var çadırımızın. Çok ağır olduğu da söylenemez. Yani orta sınıf fiyatına göre düşünüldüğü zaman orta sınıf bir çadır için ağırlık ve yer kaplama oranı gayet iyi. Onun haricinde Fresh and Black olma sebebi, yani isminin Fresh and Black olarak geçme sebebi, bu çadır arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle güneş ışığını içeriye almıyor. Yani isterseniz sahilde hiç ağaçlık alanın, gölgenin olmadığı bir yerde kurun. Kesinlikle çadırınızın içi sanki gece gibi simsiyah karanlık oluyor. Ve bir miktarda güneşin ısısından arındırıyor içeriği. Yani tam olarak içeriği soğuk tuttuğunu söyleyemem. Ama yani bir miktar daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tamamen böyle hamama dönmüyor çadırın içi yani açıkçası. 40 km/saat yani 5 şiddetinde bir rüzgar için dayanıklı çadırımız, onu da belirtelim. Şimdi çadırımızı kuracağız. Beraber kuralım. Kurduktan sonra da içerisini ve özelliklerini beraber inceleyelim. It's the dream. Çadırımızın içinden şöyle 4 tane gerdirme ipi çıkıyor arkadaşlar. Çadırımızı gerdirmek için kullanıyoruz bunları. Kazıkları çıkıyor. Kazıkları 6 mm arkadaşlar. Çok ince olduğunu söyleyemem ama çok kalın da değil. İş görüyor. Gayet yeterli seviyede bir kalınlığı var. 10 tane kazık çıkıyor arkadaşlar paketin içerisinden. Tabii bir de polleri çıkıyor arkadaşlar. Çadırımız karbon fiber pollere sahip. Katlanabilir lastikli poller. Herhangi bir vidalama gerektirmiyor. Kurarken de zaten fark edeceksiniz. Çok rahat bir kurulumu var. It's the dream. Pollerimiz şu şekilde lastikli. Açtığımız zaman kendi kendine zaten yerine oturuyor. Çok fazla bir çaba gerektirmiyor. It's the dream. Pollerimizi taktığımız köşelerde bu şekilde aparatlar var arkadaşlar. Polün ucuna bunu sokuyoruz. Sonra karşı tarafa geçiyoruz. Polümüzü karşı tarafa doğru eğdirerek arkadaşlar yerdiriyoruz şu şekilde. Ve yine karşı taraftaki aparata polümüzü takıyoruz. Aynı şeyi diğer köşeler için de yapacağım. Taktıktan sonra zaten çadırımızın iskeleti ayağa kalkıyor. Orta kısımda bir adet askı kancamız var. Onu ortaya denk gelecek şekilde astığımızda çadırımız ayaklanıyor.
Çubukları ayaklandırdım. Bu şekilde iç tentemiz kurulmuş oluyor arkadaşlar. İç tente kurulduktan sonrası zaten daha basit. Dış tenteyi yerleştireceğiz. Öncelikle dış tentemizi görebilmek adına şöyle bir açıyorum. Kapıların yerleri belli zaten arkadaşlar. Hem ön tarafta hem arka tarafta birer kapı var. Ona göre tenteyi yerleştireceğim. Tentemizi yerleştirdikten sonra arkadaşlar, tentenin orta kısmında şu şekilde bağlamak için ipleri var. Her iki polümüzü de kavrayacak şekilde bunları bağlayıp tentemizin merkeze oturmasını ve pollerimizi sabit tutmasını sağlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar tentemizi köşe kısmından alttaki halkaya kancası vasıtasıyla sabitliyoruz. Aynı şeyi diğer köşeler için de yapacağız. Şimdi tentemizin son bir sabitlenme işlemi kaldı arkadaşlar. Yan direklerde yine tentenin direği tutması için şöyle bağlantı aparatları var. Bununla da pollerimize tentemizi bağlıyoruz. Bunu her 4 pol içinde yapacağız. Dört adet kazıkla çadırımızı sabitleyeceğiz. Sabitleme işlemini yaparken karşılıklı iki köşeden sabitlemeye dikkat edin. Zemin çok sertse kazıkları çakmak için bir çekiç, taş, takos tarzında bir şey kullanabilirsiniz. Benim şu anda bulunduğum zemin yumuşak. O yüzden çok rahat bir şekilde elle giriyor. Sabitleme işlemi köşelerde tamamlandıktan sonra isterseniz gerdirme ipleriyle çadırımızı gerdirme noktalarından gerdirebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu kamp yerinde gerek duymadık bu zamana kadar. Ama çok rüzgarlı bir bölgede kamp yaptığınızda veyahut da kendinizi daha güvende hissetmek istediğinizde yapabilirsiniz. Şimdi çadırımızın detaylarına bakalım. Birlikte inceleyelim. Neresinde ne var, hangi özelliği var size göstereyim. Çadırımızın 2 adet kapısı var arkadaşlar. Karşılıklı 2 kapı. Fermuar detayını gösterelim. Şu şekilde çift taraflı, iki taraftan da açılabilen, iki tarafta da bağcıkları olan, aynı zamanda çadırı kilitlemek için gerekli olan ve aynı zamanda kapının taban kısmında da şöyle bir cırt cırtı var. Bu şekilde ön ve arkasında 2 adet kapı var arkadaşlar. Kapılarımızı açalım.
kapıların açıldıktan sonra sabit kalması için şu şekilde bir kilit mekanizması var arkadaşlar. Buradaki plastik halkadan geçiriyoruz ve bu şekilde kapıyı sabitleyebiliyoruz. Aynı sistem arka tarafta da mevcut ama arkayı açmadan önce bir isterseniz çadırımızın içine bir bakalım. Gündüz vaktiyle ne kadar karanlık hakikaten onu göstermek istiyorum size. Aynı zamanda iç tentemizin şurada kapının üst tarafında bir sinekliği var, filesi var. Alt tarafı bütün, en altı da çadır kumaşı bildiğiniz. Şöyle detaylarını gösterelim size. Yine kapıyı sabitlemek için burada yine şöyle aynı detaydan bir tane daha var. Lastikli bir bağlantı sistemi. Gördüğünüz gibi çadırımız gündüz vakti bile oldukça karanlık. Ön kapı kapatıldığı zaman göz gözü görmez hale geliyor. Bu kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj olarak düşünülebilir. Avantajı güneşli günlerde erken uyanmayı sevmeyenler için gayet güzel bir avantajı var. Güneş çadırınıza birdenbire vurup sabahın köründe uykunuzu kaçırmıyor. Çadırın içine hamama çevirmiyor. Veyahut da gece çadırın içerisinde ışık yanıkken garip garip hallerde giyinirken, soyunurken başkalarına madara olmanıza sebep olmuyor. Çünkü içeriden dışarıya da ışık vermiyor. Oh, do we really need this? I'll ask you not to open that inside. Thank you very much. Sorry. Okay. Onun haricinde bazıları için gayet keyifli bir çadır. Aynı zamanda çadırın içerisinin ısınmasını da engelliyor tabii aynı zamanda. Çadırımızın içerisinde arkadaşlar bir tane tepe lambası asmak için bir çengelimiz var burada. 2 tane çadır kenarında özel eşyalarımızı koymak için şöyle cepler mevcut. Çok geniş bir cep değil. Telefon gibi, şarj aleti gibi veyahut da fener gibi ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. Burada çadır detayları, işte koruma, temizlik, şu bu anlatılıyor. Aynı cepten bir tane de karşı tarafta var. Şurada. Yine aynı boyutta. Başka da çadır içi kullanım cebi yok. Önde görmüş olduğunuz kapının aynısından bir tane de arka tarafta, karşıda var. Bu gerçekten kullanışlı oluyor. Zaman zaman çadırın diğer tarafından çıkmak istiyorsunuz veyahut da çadırınız karşılıklı hava alsın istiyorsunuz. Sinekliği kapatıyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Gayet kullanışlı oluyor. Çadırımızın boyutlarını 190'a 200 olarak söylemiştik arkadaşlar. Benim boyum 1.76. Şu şekilde uzandığım zaman kafam da ayaklarım da çadırın kenarlarına değmiyor. Çapraz uzandığınız zaman zaten yayla gibi bir çadır. 2 kişi için gayet iyi boyutları. Ama 3 kişi için biraz boğucu olabilir. Yani 3 kişilik diye satılan bir çadır ama 3 kişi için çok da iyi olacağını söyleyemem. Çadırımızın dış tentesinin kenarlarında şöyle havalandırma delikleri var arkadaşlar. Buradan gayet güzel bir havalandırma sağlıyor. Aynı zamanda çadırın alt kısmını gerdirdiğinizde de alttan da içeriye ikinci katmanla dış katmanın arasına gayet güzel bir hava akışı sağlanıyor. Arpenaz 3 Fresh and Black bu kadardı arkadaşlar. Fiyatına göre gayet kullanışlı, gayet yeterli orta sınıf bir çadır. Yaklaşık 2 senedir kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Size de tavsiye ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.